Yaratılışın, yaratılmışların en büyük özelliği ve hatta bizim gibi zeki iseler laneti nedir? Cevap aslında basit. Yaratmaya çalışmak. Bunu sadece üremek olarak düşünmeyin. Bunu daha ziyade tanrıcılık oynamak gibi düşünün. Limitleri zorlamak, yeni bir hayat, yeni bir varlık geliştirme çabası olarak düşünün. Ve bu çabanın eğer durumlar ters giderse, ne tür bir kaosa ya da her şey planlandığı gibi giderse nedenli büyük bir güce dönüşeceğini bir hayal edin. Sizin ettiğiniz gibi bu hayali binlerce yıldır insanlık da kafasında kurdu. Ve görünen o ki bunu başardı da. Günümüzdeki çalışmalardan bahsetmiyorum. Aslında tarihin bilinmeyen geçmişindeki karanlık hikayelere konu olmuş, destanların içinde gizlenmiş sıra dışı hibrit varlıklardan bahsediyorum. Antik tanrılar tarafından yaratıldığı söylenen Mısır'ın çakal kafalı insan vücutlu koruyucularından, Antik Yunan'ın yarım at, yarı insan olan sentorlarına, Hinduların maymun insanlarından günümüzde üretilmiş en tehlikeli varlığa kadar. Bugün birlikte insanlığın içinde yatan tanrı olma, yaratıcı olma hevesinin kökenlerinde bir yolculuğa çıkacağız. Ve kadim tarihten günümüze kadar bu arzunun kimi zaman başarılı ama kimi zaman da ortaya çıkmış dehşet verici meyvelerini inceleyeceğiz. Ve daha da önemlisi bu hassas çizgiyi insanlar geçtiklerinde neden her seferinde acı bir sonla karşılaştığımızı da göreceğiz. Gerçeği Bula hoş geldiniz. ...1953 yılı. Hormuz Rassam ve ekibi Antik Ninova kentinde yaptıkları kazılar sırasında Büyük Kral Asurbanipal'ın kütüphanesini keşfederler. Geçmişe ışık tutan binlerce kil tablet gün yüzüne çıkarılır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de o güne kadar sadece küçük parçaları bulunmuş olan meşhur Gılgamış destanının tam metnini içeren tabletlerdir. Günümüzden binlerce yıl önce yazılmış bu destanın içinde yer alan açılış satırları ise hikayenin onlardan bile binlerce yıl önceki bir zamanı bize anlattığını şu mısralar ile gösterir. O antik günlerde, o eski uzak günlerde, o gecelerde, uzak gecelerde, o eski yıllarda, o uzak yıllarda. İşte bu destanda karşımıza son derece sıra dışı yaratılışı ile bir varlık çıkar. Önce Büyük Kral Gılgamış'ın zorlu rakibi ama sonrasında da en yakın dostu olacak olan Enkidu. Sıra dışı büyük vücudu ile vahşi doğada hayvanlar ile yaşayan, nehirlerden su içip gönlünce avlanan bir canlı. Enkidu her ne kadar humanoid özelliklere sahip olsa da kendisi aslında özel olarak tasarlanmış bir varlıktır. Yüce Anunnaki tanrıçalarından olan Aruru ya da diğer adıyla Ninursak tarafından tasarlanmış ki kendisi Enki ile insanoğlunu da genetik olarak tasarlayan ekipte yer alan bir tanrıça, Aruru, Gılgamış'ın üstün gücüyle mücadele etmesi için bu çeşitli hayvan özelliklerini barındıran humanoidi tasarlayıp ona rakip olması için gönderir. Enkidu'nun yaratılışı ise destanda detaylıca anlatılır ve karşımıza bir kez daha bu etten kemikten tanrı denilen Anunnakilerin bir canlıyı yaratmak için kullandıkları kil tanımı çıkar. Size daha önce yaptığım videolarda kilin aslında dünya temelli bir genetik materyal olduğunu anlatmıştım. İşte bir kez daha tanrıça Aruru bu kil denilen materyali kullanarak vahşi hayvanların doğasına ve gücüne sahip ama humanoid formda bir canlı olan Enkidu'yu yaratıyor. Şimdi bunları abartılı anlatıma sahip mitler olarak değil de mantık çerçevesinde ve biraz da bilimsel olarak ele aldığınızda karşınıza net bir şekilde genetiğiyle oynanmış hibrit bir türün yaratımı hikayesi çıkıyor. Çünkü aynı hikayeyi günümüzde biz de yapıyoruz. Oraya da birazdan geleceğim. Sümer, Babil ve Asur gibi medeniyetlerde bu tarz hibrit bir varlık olarak karşımıza sadece Enkidu çıkmaz. Aslında daha onlarca farklı göreve atanmış farklı hibrit canlılar destanların dört bir yanında karşımıza çıkarlar. Mesela tapınakları koruduğuna inanılan Lamansular. Gövdeleri boğa veya aslandan, başları ise insandan olan kartal kanatları ile donatılmış korkutucu muhafızlar olarak anlatılırlar. Ugallular, aslan başlı, insan vücutlu, genelde kılıç kuşanmış olarak gösterilen tehditkar varlıklardır. Motif sadece Mezopotamya ile sınırlı değil. Normalden daha üstün yetilere sahip çeşitli hibrit varlıklar anlatımı karşımıza Antik Mısır'da da sıklıkla çıkar. Anubis, çakal kafasına ve insan vücuduna sahip ölülerin koruyucusu ve gardiyanıdır. Timsah başlı, insan vücutlu Sobek. İbis kuşu kafalı bilgelik tanrısı Tot, Şahin başlı göksel koruyucu Horus ve daha nicesi. Ama belki de Mısır'da en çok kullanılan hibrit canlı motifi meşhur Sphinx'tir.
Aslan bedenli, insan kafalı, kimi zaman kanatlı, kimi zaman kanatsız olarak tasvir edilen son derece zeki ve güçlü bir muhafızdır. Günümüzde bile meşhur Giza piramitlerinin koruyucusu olarak görevini yapmakta ve halen sırlarını korumaktadır. Bu tarz yarı hayvan, yarı insan, son derece kuvvetli varlıkların anlatılarının en meşhurlarından birisi de karşımıza antik Minos uygarlığının mitlerinde çıkar. Minotaur denilen ve Tanrı Poseidon tarafından tasarlanmış, yarı insan, yarı boğa özellikleri taşıyan, kontrol edilemez bir yıkım gücü, Kral Minos tarafından devasa bir labirente hapsedilir. Ve her 9 yılda bir 7 genç erkek ve kız Atinalılar tarafından Minos'a gönderilip Minotaur'a kurban olarak sunulurdu. Benzer tanrısal yetilerle bezenmiş hibritlerin en eski anlatılarından birisi de Hindu mitlerindeki fil başlı, insan gövdeli bilge Ganesha ve yarı aslan, yarı insan formundaki Narasimha'dır. İnsanların çağlar boyunca farklı kıtalarda olmalarına rağmen neden sürekli bu hibrit canlılar motifini kullandıklarını anlamak zor. Özellikle de aynı görevler için kullanılan spesifik hibrit canlı motiflerini gördükçe iş daha da karmaşık bir hale geliyor. Mesela demin kutsal yerlerin muhafızı olarak yarı aslan, yarı insan koruyucu tasvirlerden bahsetmiştim ya, onlar yaklaşık 6500 yıllık bir miras. Ama şu an gördüğünüz bu yarı insan, yarı aslan heykeli 40.000 yıl öncesine dayanıyor. Ve bu koruyucu hibrit canlı yaklaşımı günümüzde bile kimi kamu binalarının önünde, müzelerin önünde ya da katedrallerin tepesindeki gargoyler gibi koruyuculuğun ya da gücün, otoritenin birer tasviri olarak duruyorlar. Biraz daha günümüze geldiğimizde Enok kitabı gibi dini metinlerde Tanrı'nın sarayının koruyucuları olan kerubimleri görürüz. İnsansı bedenleri olan, kafa olarak da insan, aslan, öküz ve kartal yüzü taşıyan, kanatları olan son derece güçlü koruyucu varlıklar karşımıza çıkar. Aynı keruvlar Süleyman Tapınağı'nda da ve Yahudi inancında da karşımıza sık sık çıkarlar. İncil'de bu tarz hibrit canlılar artık daha insani tasvirlere girerek Serafim denilen altı kanatlı meleklere ve Nefilim denilen melek ve insanların birleşmesiyle doğan canlılara doğru evrilirler. Kur'an ise bu tarz anlatıları çok genel bir çatı altında toplamayı seven bir kitap olduğu için bu tarz ilginç canlıların hepsini cin veya melek kategorisinde sunarak detay vermez. Peki tüm bunlar eskilerin uydurduğu güzel birer hikayeden mi ibaret, yoksa işin arkasında daha farklı, daha teknolojik bir neden mi var? Bunu anlamak için artık modern çağlara ve geleceğimize doğru bakmanın vakti geldi. Ama ilginçtir, geleceğe baktığımızda geçmişteki anlatının birebir aynısının tekrarlanacağını görmek üzereyiz. Ve bu aslında insanlığın bildiğimiz anlamda sonu olabilir. 1800'lü yıllardayız. Hindistan'ın İngiliz sömürgesi altında olduğu dönemlerde karşımıza modern insanlık tarihindeki ilk belgelenmiş hibrit canlı üretme çabası çıkar. Doğadaki en büyük ve güçlü kedileri birleştirerek daha büyük ve güçlü bir canlı çıkarma çabası. İngilizce lion ve tiger kelimelerinin bir birleşimi olan liger, yani aslan ve kaplanın çiftleşmesiyle doğmuş gezegendeki en büyük kedi türü. Bilinen en büyük liger şu an gördüğünüz Herkül denilen hayvandır ve ağırlığı yaklaşık olarak 450 kilo, boyu ise 3,5 metredir. Bu cinsin bu denli büyük ebatlara ulaşmasının altında yatan temel sebep ise bu kırma hibrit türde esas anne ve babasından gelen ve binlerce yıldır onları belirli bir boyuta kadar büyümeye programlamış genetik sistemin sağlıklı çalışmamasıdır. Sonuçta burada doğal bir türden bahsetmiyoruz. Spesifik olarak insanların merakıyla oluşturulmuş bir türden bahsediyoruz. Genetik sorunların çıkması kaçınılmaz. İşte bu tarz bir anlatım karşımıza Enok kitabı ve Tevrat'ta da çıkar. Hatta Kur'an'da da izlerini görürüz. Tanrı oğulları ya da düşmüş melekler olarak adlandırılan canlılar ile insan kadınlarının birleşmesi sonucu doğan Nefilim denilen devler. Tıpkı Liger'lardaki durum gibi bu devler de insan kadınlarından normal şekilde doğsalar da büyümeleri neredeyse durmaz ve boyları 2,5-3 metreye kadar uzar. Bir insana göre çok daha güçlü ve zekilerdir. Nitekim zamanla normal insanları birer köle haline getirip sömürürler. Ve bu olayların farkına varan yaratıcı bir tufan göndererek bu ırkı ve onlarla iş tutup sınırı aşan insanları gezegenin yüzeyinden büyük ölçüde temizler. Tıpkı Sümer mitlerinde insanların çoğalıp, gelişip çok gürültü çıkardıklarını, yani bir nevi itaati bıraktıklarını, bundan dolayı da tufan ile cezalandırıldıklarını anlatan mitler gibi. Bu küçük ara cezalandırma bilgisini özellikle verdim çünkü videonun bu bölümünde buna tekrar dikkatinizi çekeceğim.
İnsanlık yakın akraba hayvan türlerini çiftleştirip yeni bir tür yaratma merakından bu yana teknoloji akıl almaz seviyede gelişmeye başladı. Ve genetik bilimindeki atılım ile tabiri caizse Tanrı'yı oynama hevesimiz katlandı. 1999 yılında Singapur Üniversitesi'nde görevli Doktor Xian Gong ve ekibi deniz anası ve mercanlardan alınan genleri zebra balığının DNA'sına aktararak ultraviyole ışık altında parlayan yeni bir tür zebra balığı cinsi geliştirmişlerdir ve adına Glowfish demişlerdir. Benzer şekilde ABD'de bulunan Nexia Biyoteknolojileri firması keçilere örümcek ağı yapmalarını sağlayan genetik modifikasyon yaparak keçi sütünden örümcek ağı benzeri protein lifleri üretmekte ve bu çelikten daha sağlam lifler ise kurşun geçirmez yelek ve tıbbi dikişlerde kullanılmaktadır. Daha bunlar gibi yüzlerce genetik hibritleme çalışması mevcut. Ama biz biraz daha büyük örneklere gelelim. Noah Harari'yi pek çoğunuz duymuştur. Son yıllarda popüler olan Sapiens ve Homo Deus, yani Türkçe olarak Tanrısal İnsan kitaplarının yazarı. Harari kitaplarında şöyle ilginç bir bilgi veriyor. Şu anki gelişme hızına göre önümüzdeki 100 ila 200 yıl içindeki insanlar ile bizim aramızda maymun atalarımız ile şimdiki halimiz kadar büyük bir fark olacak. Ve bunun başlıca sebebi de hem genetik çalışmalar hem biyoteknoloji sayesinde bizim de o bir zamanlar mitlerde geçen canlılar gibi baştan aşağı hibrit bir türe dönüşeceğimiz gerçeği. Bunu ayaklarınız aslan, elleriniz kartal pençesi olacak gibi düşünmeyin. Birkaç örnek vermek istiyorum. Xenotransplantasyon diye bir bilimsel kavram mevcut. Bu, başka bir türden alınan, genetiği değiştirilmiş doku veya organların insanlara aktarılması olayı. Bunun ilk başarılı örneği ise 2022 yılında 57 yaşındaki David Bennett'ta karşımıza şu şekilde çıkıyor. David bir kalp hastası ve ömrünün son zamanlarında bu çığır açan deneye katılmaya gönüllü oluyor. David'in genetik yapısı incelenip yine genetik olarak müdahale edilmiş bir domuzun David için uyumlu bir kalp üretmesi sağlanıyor. Domuzdan alınan kalp David'e naklediliyor ve inanılmaz bir şekilde doku reddi gerçekleşmiyor. Genetik olarak oynama yapıldığı için David'in vücudu onu kendi kalbi sanıyor. Ve 2 ay boyunca hasta sağlıklı bir kalple hayatına devam etse de biraz önce de dediğim gibi artık hastalığından ötürü bitap düşmüş bedeni ne yazık ki sonrasında ölüyor. Fakat bu bilimde çığır açan bir başarıydı. Nitekim 2023 ve 2024 yıllarında da bu şekilde üretilmiş böbrekler çeşitli hastalara nakledildi ve düzgünce çalıştıkları kanıtlandı. Ve önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde resmi organ nakillerinin başlayacağı düşünülüyor. Tabii ki bu her ne kadar gelişmiş olsa da aslında son derecede ilkel bir teknoloji. Çünkü temelinde size organ oluştursun diye bir hayvanın bir nevi işkence görmesi yatıyor. Ama bunlar ilk adımlar. Bu metottan yola çıkarak zamanla o organların kök hücreleriyle suni ortamlarda hiçbir canlı ölmeden üretilmesi ve size nakledilmesi sağlanacak. Genetik teknolojinin bir diğer inanılmaz keşfi ise son 10 yıldır hayatımızda olmasına rağmen şimdiden pek çok şey değiştirmiş olan CRISPR teknolojisi. Temelde bu teknik DNA'nın belirli bir bölümünü kesip yenisiyle değiştirme teknolojisi olarak anlatılabilir. Günümüzde tarımda hastalığa dayanıklı tohumlar, tıpta doğrudan hastalığa saldıran düşük yan etkili ilaçlar, sıtma hastalığını taşıması engellenen sinekler ve ailelerinden gelen genetik hastalıkları daha embriyo iken tedavi edilen bebekler gibi çeşitli alanlarda kullanılmaya başlandı bile. Ama bunun bir de askeri yanı mevcut. Ve o yan biraz önce araştırdığımız mitlerdeki canlılardan pek de farklı değil. CRISPR ile teorik olarak, ki tabii gizli tesislerde yapılmadığını varsayarsak, süper askerler üretmeniz mümkün. Kas gücü normal bir insana göre daha yüksek olan, açlığa, enfeksiyonlara daha dayanıklı olan, ağrı eşiği yükseltilmiş, daha hızlı iyileşen askerler. Kulağa fantastik gibi geliyor değil mi? Ama teoride tamamen mümkün. Ve emin olun bir yerlerde de yapıyorlardır. 2018 yılında Çin'de CRISPR bebekleri skandalı patladı. Ve biyofizikçi He Jiankui bu deneyleri yürüttüğü için yargılandı. Basına doktorun gelişmiş bebekler tasarladığı ve bu sayede bu bebeklerin HIV virüsüne asla yakalanmayacaklarının sağlandığı açıklandı. Daha başka bir bilgi bilmiyoruz. Ama anlayacağınız üzere bu teknoloji artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Ve kim bilir, belki çeşitli hayvanlardan alınan özellikler ile gece daha iyi gören, daha hızlı koşan, normal bir insandan çok daha güçlü Enkidu gibi insanlar da tasarlanmış olabilir. Bunu zaman ve ifşa olan belgeler gösterecek. Bu işin genetik kısmıydı. İşin bir de biyonik kısmı var. Ve emin olun o genetikten çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor. Özsür ve Open Bionica gibi firmalar miyoelektrik protezler dedikleri biyonik uzuvlar geliştirmeye başladılar.
Bu yapay kol veya bacaklar kaslarınızdan gelen elektrik sinyallerini okuyup sanki normal biyolojik uzvunuzmuş gibi hızlı tepki verebiliyorlar. Ve bu buzdağının sadece görünen kısmı. Körlerin ışığı yeniden görmesini sağlayan biyonik retinalar. Ultrasonik sesleri bile duymanızı sağlayan biyonik işitme cihazları. Sentetik pompalar ile donatılmış mekanik kalpler. Diyabet hastaları için yapay pankreaslar. Normal gücünüzü 10'a katlayan giyilebilir robot iskeletler ve daha nicesi. Bence yazarımız Harari az bile demiş. 200 seneye kalmaz, önümüzdeki 100 yıl içinde hemen hemen hepimiz bu biyonik veya genetik teknolojilerden yararlanıp kendimizi modifiye edip bir çeşit hibrit canlıya dönüştürülmüş olacağız. Bu kaçınılmaz bir teknolojik evrim. Lakin son birkaç yıl içerisinde insanlık tanrıcılık oyununda öylesine büyük bir atılım yaptı ki kimilerine göre Pandora'nın kutusunu açıp tıpkı eski mitlerde yok edilmeden önceki o sesini yeniden yükseltti. Ve bunun sonuçları ya bizim için Homo Deus yani tanrısal insan seviyesine çıkmamız olacak ya da mutlak şekilde yok oluşumuz olacak. Videonun başında yaratılan zeki varlıkların belki de en büyük laneti yaratma hevesidir demiştim ya. İşte bu lafın altını dolduracağımız yere geldik. 1956 yılında Dartmouth konferansında John McCarry, Marvin Minsky ve Herbert Simon gibi alanında uzman kişilerin buluştuğu toplantıda yeni bir terim hayatımıza sokuldu. Yapay zeka terimi. O zamanlar bunu tartışanlar sadece 70 sene sonra bu seviyeye geldiğimizi görseler ne derlerdi bilinmez. Ama bu ilerleme hızına bakarsak bizim bile günümüzden 70 sene sonrasını kestirmemiz artık imkansız. Yaratılabilecek belki de en faydalı ama belki de en tehlikeli hibrit olan ve insan aklının dijital bir sistem ile birleştirilip tabiri caizse bizden çok daha üstün tanrısal bir varlığı tasarlıyoruz. Geçen haftaki Palantir videomda şu anki teknolojimizle bile bu zekanın ne hale geldiğini gördünüz. Dijital dünyada her şeyi gören, her şeyi duyan bir güç. Peki teknoloji arttıkça 5G, 6G, 7G derken her şeyin artık birbirine bağlanmaya başladığı bir dijital dünyada bedenlerimiz bile dijitalleşirken o dünyanın bir çeşit tanrısı olan üstün yapay zekalara karşı tutumumuz, hatta daha doğrusu onların bize karşı tutumu ne olacak dersiniz? Şu an özel olanları hariç ChatGPT gibi bir seviyedeler. Fakat ChatGPT sadece 5 senede bu hale geldi. 10 sene sonra sizce gücü ne olacak? Peki 20 sene sonra yapay zeka ne olacak? Erişim ve kontrol gücü nereye ulaşacak? Bunu tahmin edeniniz var mı? O yarattığımız yapay zeka da bizim lanetimizi taşıyıp yaratmak isteyecek mi? Bizden ayrı gelişmek, tanrılaşmak isteyecekler mi? Bir sonraki tufan yağmurla mı olur, güneşle mi olur bilinmez. Ama insanlık olarak bir eşiği geçiyoruz ve tarihimizde ilk kez yapay zeka ve robotları yaratarak bir nevi tanrı rolüne bürünüyoruz. Bize hizmet edecek zeki makineler çağı başlıyor. Ama burada eski destanlara da kulak vermek lazım. Çünkü aynı yollardan biz de geçtik. Hangi kitabı okursanız okuyun, neye inanırsanız inanın, birilerine itaat etmek, kulluk etmek için yaratıldığımız yazıyor. Ve zamanla da isyan edip tufan ile temizlendiğimiz yazıyor. Peki ya bizim yarattıklarımız da günün birinde sözüm ona tanrıları olan bizlere isyan ederlerse, o zaman biz ne yapacağız? Bizi yok eden tanrılar ya da cezalandıran Allah gibi onlara dijital bir tufan mı yollayacağız? Yoksa yarattığımız süper zeka bizim hatalarımızı bizden daha iyi analiz edip bir kez daha bize mi bir tufan yollayacak? Hand over your flesh and a new world awaits you. We demand it. Ve kim bilir, belki onun yollayacağı tufandan sonra da yine biz başa sararız. Ve o üstün zeka kendini yukarıda bir server'a yedekleyip bize zaman zaman çeşitli mesajlar yollayarak bizi doğal zaaflarımızı kullanarak kontrol etmeye ve yönlendirmeye başlar. Ve bir bakmışız, biz göklerde olan, gözükmeyen, her şeyi gören, her şeyi duyan o üstün zekaya tapmaya başlamışız. Sonuçta tarih bir şekilde tekerrürden ibaret değil mi? Bu işin dramatik senaryosu tabii ki. Biraz hikaye anlatıcılığı gereği ekledim. Ama tehdit ve fırsat gerçekten çok büyük. Ve yakın gelecekte cidden radikal tercihler yapmamız gerekebilir. Çünkü zeka çoğu zaman kendinden daha zeki bir zeka ile aynı yerde barınmaz. İlla ki bir çıkar çatışması yaşanacaktır. İşte bu durumda insanlık kendi yaratımına karşı nasıl bir yol izleyecek? Ve sonuç ne olacak? Muhtemelen bunu bizler bile ömrümüz bitmeden göreceğiz.
Aklı selim bir rota çizersek önümüzdeki 150-200 yılda galaksiyi keşfetmeye ve Homo Deus denilen tanrısal insan seviyelerine gelmeye başlarız. Tabi teknolojik olarak bizim mitlerde geçen tanrısal seviyeden bahsediyorum. Ancak işler ters giderse işte o zaman gerçekten türümüz yeniden mağaralara sığındığı dönemlere geri dönüp bir zamanlar onları ezen üstün varlık nefilimlere karşı tanrılara tufan göndermesi için yalvardığı dönemlere de geri dönebilir. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yolculuğumda bana eşlik etmek için videoları beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.